Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu kare motif çalışmasını yapacağız. Yapımı gerçekten çok kolay ve çok güzel bir motif çalışması. Özellikle yazlık örgü projelerinizde değerlendirebilirsiniz. Motiflerimi koton iplerle yaptım. Benim kullanmış olduğum koton ipler 100 gramda 320 metre uzunluğuna sahip. 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Şimdi geçenlerde bir takipçim kaç gramdan yani kaç tane motif çıktığını sormuştu. Şimdi burada hemen belirtmek istiyorum. Ben hassas tartıyla örmüş olduğum bir tane motifi tartıyorum. Daha sonra ona göre kaç tane motiften hangi projeyi yapacaksam kaç tane motife ne kadar ip gideceğini yani kaç gram gideceğini hesaplıyorum. Mesela burada 4 tane motifimi 22 gram ip kullanarak ördüm. Sizlere de fikir olsun, bu şekilde ne kadar ip gideceğini hesaplayabilirsiniz. Evet, şimdi hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Başlarken tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine battım. Buradan bir ip aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi 1, 2, arada ipimizi gizleyelim. 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Şimdi halkamızın içine bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Toplamda 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 zincirimiz var. Evet, şöyle 8. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir. Şimdi burada 1, 2, 3. zincirin içine, bu 3. zinciriniz eğer gevşek olduysa şu şekilde kapatabilirsiniz. Bakın bu şekilde üstteki 2 ilmeği alıyorum. O zaman zincirimiz dönmüş oluyor ve trabzan gibi görünüyor. Eğer sıkı olduysa zinciriniz, içine batarak da yine kaydırma yapabilirsiniz. Evet, şimdi hemen ilk boşluğun içine şöyle bir kaydırma yapıyoruz. Hatta şöyle 2 ilmeği birlikte topluyorum. Daha sonra 2 zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Yanına 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Yani direkt kaydırma yapıp zincir de çekebilirsiniz ama önce kaydırma yapıp sonra zincir çekince bu yapmış olduğumuz trabzanla zincirin arasında boşluk kalıyor. O yüzden böyle direkt sık iğne yaparak başladım. Şimdi 3 zincir, 4 tane ikili trabzan, 3 zincir. Sıradaki boşluğa yine 4 ikili trabzan, 3 zincir. İkinci sırada bütün boşluklara 4 ikili trabzan, aralarda 3 zincirimiz var. Evet, şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Toplamda 8 tane dörderli trabzan grubumuz olacak. Şimdi sonda yine 3 zincir çekiyorum. Hemen buradaki ilk zincirin, yine zinciriniz gevşekse yani yapabiliyorsanız bu şekilde alabilirsiniz. Bakın sıkı olmuş. Hemen şöyle içine battım. Buradan bir ilmek aldım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi burada yine 1, 2, 3 zincir çektim. Yarım ikili trabzanlar yapıyoruz. Bu ilki, hemen sıradakine şöyle battım. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Tekrar ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Ve şöyle dördüncüsü, ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen 3 zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde yine 4 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. Biraz böyle uzatarak yapalım. Ben biraz kısa tutuyorum şimdi, elimi yatay tuttuğum için şöyle biraz uzatarak da yapabilirsiniz. Hepsini birlikte topladım.
Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 3 zincir boşluğuna bir sık iğne. Evet, 3. sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada 5 tane zincirimi çektim. Şimdi son boşluğun içine yine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi şuradan değil, buradan ilmeğimizi alırsak boşluk oluşuyor. Şuradan. Şuradaki ilmekten hemen zincirin başlangıcından şu üstten 2 ilmeği birden alıyorum. Hemen buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Bu şekilde motifimizi yuvarlak kısmını tamamlamış olduk. Şimdi motifimizi kareye dönüştüreceğiz. Hemen ilk boşluğun içine şöyle geldim. Buradan bir ilmek aldım. Yine ikisini birlikte topladım. Şöyle de yapabilirsiniz. Şu ikinci ilmekten aldım ve tekrar iki ilmeği toplayarak bir ikili trabzan yaptım. Ya da yine 3 zincirle yükselebilirsiniz. Buraya 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle dördüncüsü 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi motifimizi kareye dönüştürüyoruz. Burada yarım köşe yaparak başladım. Her kenarda bir tane şöyle yaprağımız olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki yani bu ikinci yaprağın şöyle ilk boşluğuna 4 ikili trabzan, 2, 3 ve 4. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi sıradaki yani bu taraftaki boşluğa yine 4 ikili trabzan. Bu bizim ikinci köşemiz. Ve dördüncüsü. Şimdi burada her iki köşe arasında 1, 2, 3 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. İkinci köşeyi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen geldim buraya. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi ikinci yaprağın ilk boşluğuna köşe yapacağız. 3, 4, 5. Hemen buraya geldim. 4 ikili trabzan. Köşelerde 4 zincirimiz var. 1, 2, 3, 4 ve ikinci boşluğa da yine 4 ikili trabzan. Şöyle dördüncüsü. Evet, yine 5 tane zincirle devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Şimdi bu aşamada biraz motifimizde volanlanma olabilir. Bakın gördüğünüz gibi buralarda biraz volanlanma var. Şöyle düzelttiğimiz zaman düzelecek bu. Yani kareye çevirdikten sonra biraz düzelecek. Daha sonra da motifimizi birleştirme yaptığımız zaman tam düzeliyor. Onun dışında biraz volanlanması oluyor motifimizde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman bakın burada yarım köşemiz vardı. Hemen buraya 4 ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim.
Bir ip aldım. Hemen buradaki ilk trabzanımızın, şimdi burada sıkı iğne ile trabzan yaptığım için biraz da boyu biraz alçak olmuş. Şimdi burada yine 2 tane ilmeği var bu sıkı iğne ile yaptığımız zaman. İkisini birden şöyle aldım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Ortaya doğru gelecek şekilde 4 zincirimiz olduğu için 2 zincir çektim. Bir ip aldım tığıma. Daha sonra buradan bir ilmek alıp ikili trabzanla kapattım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Son sırayı yapıyoruz artık. Hemen buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. İlk köşe boşluğuna zincirimizle beraber 4 ikili trabzanımız oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimiz var. Köşelere kadar bütün boşluklara sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5 zincir ve sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, yine sıradaki boşluğa bir sık iğne. Köşeden önce de 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Köşenin içine yine 4 ikili trabzan. Sadece köşelerde zincir sayılarımız farklı. 3 ve şöyle 4. Şimdi ben iki köşenin birleştirmesini göstereceğim. Bu son sırada şöyle motifimizin volanlanmasına da bakalım. Bakın bu şekilde oluyor. Tabi eliniz gevşekse biraz daha fark edebilir kullandığınız ipe ya da tığ numarasına göre, ama bu kadar volanlanması normal. Şöyle elimizle düzelttiğimiz zaman bakın kareye dönüştürdükten sonra düzeliyorsa problem yok. Şimdi burada şu yarım kenarı buradan birleştirmeye başlamıyorum. Bu kenarı ördüm. İkinci kenardan birleştirme yapacağım. Sadece iki köşeyi birleştireceğiniz zaman, yani bir kenarı birleştireceğiniz zaman şuraya geldikten sonra şurada birleştirmeyi yapıp buradan devam edebilirsiniz. Şimdi ben iki kenarı birleştireceğim için burada ikinci köşede hemen birleştirmeye başlayacağım. Köşelerde 7 zincirimiz var. Son sırada önce 3 zincir çekiyorum. 2, 3 zincir. Hemen şöyle bakın motifimi burada 1, 2, 3 köşede birleştireceğim. Şimdi burada 3 tane zincirimi çektim. Şuradan üstten alıyorum. Buradan zincirimi çektim. 1. Bu dördüncü zincirimiz. 3 zincir çektim. Dördüncü zincirle bağladım. 1, 2, 3 zincir daha çektim. 7 tane zincirimiz var. Buraya geldim. Köşenin içine yine 4 ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Şimdi aralarda 5 tane zincirimiz olduğu için 2 zincir çektim. Üçüncüsüyle burada bağlayacağım. Hemen köşeden sonraki ilk boşluktan bu taraftan şöyle alıyorum. Buradan çektim. Çok sıkmıyorum bu ilmeğimi. Hemen bu üçüncü zincirimi buraya bağlamış oldum. Tekrar 2 zincir. 5 tane zincir olmuş oldu. Burada sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. İlmeğimi çıkardım. Sıradaki boşluktan aldım. Buradan ilmeğimi çektim. Bu üçüncü zincirim. Tekrar 2 zincir. Sıradaki boşluğa yine bir sık iğne, 2 zincir. Hemen buradan alıyorum şöyle. Şöyle çektim ve tekrar 2 zincir. Yani ilmeğimizi çekip kapattıktan sonra 2 zincir daha çekiyorum. Ve son boşluğa geldim. Buradan tekrar alıyorum. Şimdi köşeye geldim. Köşede önce 4 tane ikili trabzanımı yapacağım. Hemen buraya. 2, 3 ve dördüncüsü. Şimdi yine birleştirme yapacağım. O yüzden 3 zincir çektim. 7 zincirimiz var köşelerde. Şöyle 3 zincir ve ilmeğimi çıkarttım. Dördüncüsüyle tam ortadan alacağım. Bakın burada şöyle tam ortadan şuradan batıyorum. Şöyle ilmeğimi kapattım. Bu dördüncü zincirim. 1, 2, 3 zincir daha çektim. Köşeye geliyorum. Hemen göstereceğim. Trabzanlarımı yapacağım. 2, 3 ve dördüncüsü. Hemen bakalım. Şimdi burada sadece bir kenara birleştirdiğimiz motifimizi şu iki köşenin tam ortasından ilmekleri çektiğimiz için
şu iki köşenin şöyle arasından alarak burayı birleştirdim. Şimdi bunu da yine aynı yerde, bakın ikisi de aynı yerde, iki köşenin ortasından ilmeğimi çekerek birleştirmemi yaptım. Şimdi bundan sonra buraya devam edeceğiz. Çünkü köşeyi tamamladım. Şimdi yine 2 zincir şöyle çevirelim. İlmeğimi çıkardım. Buradaki ilk boşluktan devam ediyorum. Şöyle. Bu üçüncüsü, 1 2 zincir daha çektim. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, ilmeğimi çıkardım. Tekrar buradan aldım. 1 2 3. Yine buraya geliyorum. 1 2 zincir. Ve son boşluğun içine bir sık iğne, tekrar 2 zincir. Karşı tarafta da son boşluktan ilmeğimi çektim. Tekrar 3 zincir çektim ve köşeye geldim. Önce köşenin içine 4 ikili trabzan. Şimdi 3 zincir. Hemen köşenin içinden alıyorum. Bununla birlikte 4 tane. 1 2 3 4 zincir. Toplamda 7 zincirimiz var. Köşeden devam ediyorum. Birleştirmemiz bitti. Şöyle hepsini birlikte ilmekleri topladım. Evet, dördüncü trabzanımı yaptım. Köşeyi tamamlamış olduk. Artık bundan sonra 5 tane zinciri çekiyoruz ve köşeye kadar devam edeceğiz. Köşeyi de bir alt sırada göstermiştim ama tekrar göstereyim kapanışı. 3 4 5. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Şimdi burada hemen köşenin içine 4 ikili trabzan, evet, şöyle dördüncü trabzanımı yaptım. Şimdi köşelerde 7 tane zincirimiz var. Burada isterseniz 7 zinciri çekip buraya kaydırmayla bağlayabilirsiniz ya da 1 2 3 zincir çektim. Tığıma 2 defa ip aldım. Daha sonra buradaki ilk zincire batıyorum. Üçlü trabzan yapacağız ama biraz ortaya doğru. Şöyle biraz uzatarak. Bu şekilde uzatarak ilmeklerimi topladım. Gördüğünüz gibi tam ortaya gelmiş oldu. Hemen burada bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bakın bu şekilde hafif bir buhar ütüsü yaptığımız zaman daha düzgün duracak ama bu haliyle de gördüğünüz gibi motiflerimiz birleştikten sonra daha düzgün duruyor. Yani volanlanma olmuyor. O yüzden bu file olduğu için son sıraları, o yüzden biraz volanlanma oluyor. Evet, motifimizin yapımı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.